Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to Run videosu ama ağız alışkanlığı. Öncelikle arkadaşlar malum sebeplerden dolayı dünen güzel bir video paylaştık. Siz değerli kardeşlerime. İşte durumu izah ettik. Dedik ki böyle böyle oyun kapanacak. Geri ödemelerinizi alın falan diye. Şimdi geri ödemelerle ilgili geri dönüşler gelmeye başlıyor. WhatsApp gruplarına dahil olduğumuz için, oyun içi sohbetlere dahil olduğumuz için özellikle Play Store, Android'de çatır çatır patlayanlar var. Kesinlikle ve kesinlikle paralarını iadesine alamıyorlar arkadaşlar. iPhone'da ise kısım kısım alanlar, parça parça alanlar var. Şimdi ben Fransa'da yaşadığım için buradan başvuru yaptım dün akşam. iTunes'u aradım, buranın yetkili servisini. Burada bile yani o bile randevu anasını zaten düşünün yani. Direkt ulaşamıyor. Akşama randevu verdiler 8'e 20 kala. 8'lere mesaileri bitiyor. Neyse. 8'e 20 kala randevu verdiler. Geldik görüştük. O bize bir mail attı. İşte verdiğim mailden bir linke girdik. Link üzerinden bize dediler ki mevcutta hangisi gözüküyorsa ona geri iadede bulunabilirsiniz. Bir de gerekçeniz nedir diye. Şimdi normal şartlarda oradaki gerekçelerde mesela yazıyor. Diyor ki işte kara para aklandı. İşte ne bileyim işte oyun karşılığını vermedi. İsteklerimin karşılığını alamadım. İşte vaat edilenler gibi değil gibisinden ama mesela oyunun kapanmasından dolayı diye bir açıklama yazmamışlar. Ama biz onu belirtebiliyoruz. Yani en alt seçenekte diğer seçeneği diyelim. Diğer seçeneğe tıklayıp onu daha sonra son 1,5 ay arkadaşlar bu arada. Son 2 ay özür dilerim. Son 2 aylık geri ödemeyi talep edebildim. Zaten ben bu hesabı 6. ayından ortasından beri oynuyormuşum. Onu da gördüm. Çünkü ilk ödememi 7. ayın ortasında yapmışım hesaba. Öyle olunca da biz bu geri ödemeyi 7. aya kadar dönemedik. Normalde ben 120 günlük biliyordum geri ödemenin durumunu. Ama ne yazık ki 120 günlük değilmiş. 2 aylıkmış yani 60 günlükmüş. Normal şartlarda 370 küsür euro alacağım olması lazım. Yani bu Temmuz ayından itibaren oyuna 370 euro para harcamışım. İşte 2 euroluk taşlar, sezon pesler falan. Ama ne yazık ki sadece 200 eurosuna geri ödeme talep edebildim. Ve talep edebildim. Daha henüz onu da alamadım. Yani şimdilik bekliyorum. Yani haber gelecek. Haber geldiği zaman oluyor mu olmuyor mu göreceğiz. Apple'da olup da Türkiye'de red diyen de var. Play Store'da hiçbir şekilde karşılamayan, yani bu bizi ilgilendirmez tarzında cevaplar da var. Zaten oyun şu an indirmeye kapalı. İndiremiyor kimse. Kapanacağı gün de belli. Yani bu sistem şuna döndü. Bu Tosuncuk muhabbetine döndü. Diyeceksiniz ki ne alakası var Tosuncuk'la? Şu alakası var. %100 ihtimalle söylüyorum, bakın %100 ihtimalle söylüyorum. Oyunun yetkilileri, kurucular, sahipleri Apple Store'a, Play Store'a önceden maili çaktı. Dedi ki biz şu tarihte işte 15 Ekim tarihinde kapanış vereceğiz. Örnek veriyorum, ne zaman çaktı bu haberi? Oyuna ne zamandan beri güncelleme gelmiyor? Belki bir aydır gelmiyor. Abartmıyorum ama hemen hemen bir aydır gelmiyor. Bunlar dediler ki biz şu tarihte kapanış vereceğiz, haberiniz olsun. O süre zarfına kadar da oyun içi harcama yapanlar yaptı işte. Arda sandığı olsun, sezon pes olsun, günlük bellek olsun falan filan olsun. Ya düşünün, ben bile ayda 50-60 euro harcıyorsam ortalama, oyundaki oyuncu sayısını çarpın ya. En kötü, en basit bir oyuncunun ayda harcadığı para 50-60 euro. Yani paranın boyutunu görebiliyor musunuz? Yani oyunda misal şimdi 1000 oyuncu olsa 1000. 100 oyuncu olsa veya şöyle en baştan gidelim. 1 oyuncu 50 euro. 10 oyuncu 500 euro. 100 oyuncu 5000 euro. 1000 oyuncu 50.000 euro mesela. Ha, bu oyun için 50.000 euro para mı değil mi tartışılır. Bakın çünkü kurulumu Netgame'in işte bu firmanın çok altyapısının sağlam olması, efendime söyleyeyim çok kollu olması, yani bence bu tarz durumlarda bu para etkilemez. Ama ölüsü diyorum ben size, belki 300-500 bin euro vurmuşlardır. Ha, onların bir işine yarar mı? Yaramaz. Belki şirketin içinde başkaları bu parayı kendi namına aktardı. Şirket içinde bazı patlaklar verdi. Çünkü biz olayın içeriğini bilmiyoruz. Anlatabildim mi? Sonuçta bu firma kapanmadı. Bu firmanın hala mevcutta oyunları da var benim bildiğim kadarıyla. Şimdi öyle olunca da ister istemez insanın kafasında bir soru işareti uyanıyor. Neden bu oyun?
Şimdi mesela oyunda çok etkili oyuncular var. Mesela bizim sunucumuzda Void var. Burada da Pav var. Çok sağlam bir oyuncu. Belki 50.000 euro para harcamıştır. O bile yani direkt verdiği cevap globalden konuşuluyor. Bitti, oyun kapandı. Ya bu kadar rahat konuşuyor. Şimdi mesela düşünsenize, oyuna ben 40-50 bin euro para harcayacağım. Globalden yorum gelecek. Anlatabiliyor muyum? Globalden yorum gelecek. Ben de yoruma cevap vereceğim 50 bin euro harcayan bir oyuncu olarak. Evet, bitti, buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Yani ne kadar rahat değil mi? Şimdi insan şunu da düşünüyor. Acaba diyorum mesela Pav oyun geliştiricilerden biri mi? Veya ne bileyim ona veya onun gibilere, yurt dışında onun gibilere önceden mail attılar. Siz şu kadar para harcadınız. İşte efendime söyleyeyim, oyunu sonuna kadar oynayın. Biz size şu kadar para vereceğiz gibisinden. Bunun olacağını zannetmiyorum da insanın aklına geliyor şimdi. Sen 50 bin euro, 60 bin euro, 100 bin euro para harca oyuna. Ondan sonra oyundaki en daşaklı adam, yani benim sunucumdaki Pav. İşte Tayus, bunlar iyi para harcamış. İşte başka sunucularda daha iyileri var. Daha kuvvetlileri var. Benim tanıdığım mesela bir tane Türk var. Pilot. Adamın hesabında belki dünya para harcanmış ya. Dünya. Öyle böyle değil. En yakın arkadaşım var, Hakan. İşte İngiltere'de. O mesela dünya para harcamış. Yani anlatabildiğim, yani şuna üzülüyorum. Oyunun kapanmasına tabii ki de üzülüyorum ama sonuçta biz bu oyuna emek harcıyorduk. Bu oyunla zaman geçiriyorduk. Her şeyden her şeyi bir kenara koy. Kafamızı dağıtıyorduk ya. Yani giriyorduk, oynuyorduk, savaşıyorduk, yeniliyorduk ama kafa dağılıyordu. Ne bileyim, yeni sezon heyecanı her zaman vardı. Aman yeni sezon gelecek. Salı günü mü, cuma günü mü izin var mı iş yerinden? Farmı kaçırmayayım. Yani insanın bir gayesi vardı. Anlatabildim mi? Sonuçta hepimiz mobil oyun oynayan insanlarız. Hayatın gerçekleri aile, çalışmak, yatmak, uyumak, yemek, içmek, sevişmek yani. Bu hayatın belli başlı gerçekleri var. Şimdi sen bu oyunu oynadığın zaman da kafan dağılıyor, beynini boşaltıyorsun. Bu oyunu oynamasan da kafan dağılıyor. Herhangi bir oyun oynasan bile her türlü kafanı dağıtıyorsun. Şimdi bu kadar emek vermişsin, oynamışsın. Benim hesabım kendime göre güzel mesela. Ben bu hesabı aldığımda Gimli'nin saygısı 7 idi. Ne bileyim, Isildur Zenith ama itemleri böyle değildi. İşte Dain bile yoktu. İşte Dain'i bu sezon 10 yapacaktık. Onun hazırlığını yapıyordum. Allah'tan yüklemedim paraları. Allah'tan bak, sezon sonunda Dain'i 10 yapacaktım. Hazırlamıştım bütün paramı. Yani dedim ki ben bunu 10 yapacağım. Ondan sonra bir tane de Sauron yaparsam veya sunucu saygı sıfırlama gelirse hesabı dedim güçlendiririm. Dedim ki sezona başlarken yapayım. Sonra dedim zaten hesapta biraz şu kadar bellek var. Sandık açarım. Bunu dedim saygı 5 yaparım. Şimdilik idare ederim. RP. Eğer dedim sezon sonunda istediğim gibi geçerse basayım dedim, özel itemi de alayım. Ve hazırlamıştım yani maddi olarak kendimi. Gözümü kırpıp basacaktım yani, düşünün. Ama var ya, öyle bir şey olaydı çok üzülürdüm. Yani belki geri ödeme alırdım, belki alamazdım ama yazık olurdu ya. Gerçekten yazık olurdu. Yani ne diyeyim, diyecek bir şey bulamıyorum. Sözünün özünü şuna getiriyorum. Çok uzatmadan arkadaşlar. Sezon sonuna kadar, yani oyun bitene kadar burada olacağım. Video paylaşacağım. Öğrendiklerimin hepsini size aktaracağım. Geri ödemelerle ilgili olsun. Oyunun herhangi bir gidişatıyla olsun. Çünkü oyun içerisi gruplara dahilim. WhatsApp gruplarına dahilim. Özelden yazanlar var. YouTube yorumlarından yazan var. Elimden geldiğince öğrendiğim her şeyi sizlere aktaracağım. Her şey olabilir. Her şey değişebilir. Bir anda yani belki düzelebilir demek isterdim ama nah düzelir arkadaşlar. Böyle üzmek istemiyorum ama size ne yazık ki öyle. Takipte kalın. Bir şey duyarsam, öğrenirsem sizlere paylaşacağım. Hiçbir şey duymasam bile buradan günlük veya 2 güne bir 3 güne bir şeyler sallarım. Yani bir şeyler hazırlar paylaşırım. Elimden geldiğince kafanızı dağıtmaya çalışırım diyeyim, yani ne diyeyim. Bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olun, like atın lütfen.